Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanında ve tam kıvamında muhteşem bir aşure tarifiyle geldim. İlk defa yapacak olanlar için ayrıntılı bir şekilde anlattım. Kıvam bu şekilde oldu arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncesinde bir su bardağı nohudumu ve bir su bardağı fasulyemi ayrı tabaklarda olmak şartıyla bir gece öncesinden ıslatmakla başlıyorum. Nohudumu ve fasulyemi ıslatmak için soğuk su kullandım. Bu şekilde üzerini çıkana kadar suyumu ilave edip üzerine kapatıp bir gece dinlenmeye alıyorum. Evet, bir gece dinlendi. Nohudum ve fasulyem bu şekilde kabardı. Bu ıslatmış olduğum suyundan arındırıp güzelce yıkayıp ayrı tencerelerde haşlamaya alıyorum. Yine üzerini çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum. Bu koymuş olduğum su miktarı önemli değil arkadaşlar. Haşlandıktan sonra tekrardan bu suyumuzdan süzeceğiz. Evet, nohudumu ve fasulyemi hazırladım. Aşurelik buğdayımı da yine aynı şekilde kabıma alıyorum. Ben bu tarifim için 3 su bardağı aşurelik buğday kullandım. Buğdayımı güzelce yıkadım. O suyundaki bulanıklığı gidene kadar yıkama işlemine devam ettim. Güzelce yıkamış olduğum aşurelik buğdayımı tencereme alıyorum ve üzeri çıkana kadar su ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5 litre su kullandım arkadaşlar. Ara ara göreceksiniz. Evet, aşurelik buğdayımı da büyük bir tencereme aldım. Ocağımın altını yaktım ve üzerine aşağı yukarı 2 litre kadar suyumu ilave ettim ve haşlanmaya bırakıyorum. Aşurelik buğdayım haşlanırken bu şekilde üzerine biriken köpükleri alıyorum. Aşurem daha parlak olacak. Mutlaka bu köpükleri almaya özen gösterelim. Aşurelik buğdayımı büyük göz ocağımda kaynatıyorum. Diğerleri orta göz ocakta kaynıyor. Ara ara karıştırıp bu şekilde üzerine biriken köpüklerini alıyorum. Evet arkadaşlar, aşurelik buğdayımı ve nohut fasulyemi toplamda 1 saat kadar kaynattım. Görüyorsunuz, güzel bir şekilde haşlandı. Haşlanmış olan aşurelik buğdayıma tekrardan su ilavesi yapıyorum. Aşurelik buğdayımın suyu çektikçe üzerine su ilavesi yaptım. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına kısa kısa geçiyorum. Haşlanmış olan nohut ve fasulyemi suyundan arındırıp yıkayıp kaynamakta olan aşurelik buğdayımın üzerine ilave edeceğim. Aşurelik buğdayımın üzerine 2 litre suyumu ilave ettim. Kaynamaya bıraktım. Aşurelik buğdayım kaynarken ben de içerisinin kuru yemişlerini hazırlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda birer su bardağı olacak şekilde sarı üzüm, kuş üzümü ve ince ince doğramış olduğum kayısı kullandım. Yine birer su bardağı olacak şekilde fındık, yer fıstığı ve kaju ilavesi yapacağım. Yine ayrı ayrı tabaklara almış olduğum malzemelerimin üzeri çıkana kadar ıslatıp 5-10 dakika beklemeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde kaynamakta olan aşurelik buğdayım üzerine biriken köpüklerini aldım. Tekrar şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum buğdayın üzerine yine 1 litre suyumu ilave edeceğim. Suyumu ilave ettikten sonra kaynamakta olan aşurelik buğdayın üzerine güzelce yıkamış olduğum nohut ve fasulyemi ilave ediyorum.
Bu şekilde de aşağı yukarı bir 20-25 dakika haşlanmaya bırakacağım. Ocağımın büyük gözünü kullandım arkadaşlar. Bu şekilde eriğe batırmış olduğum karanfillerimi de ilave ediyorum. Ve rendelemiş olduğum bir adet portakal kabuğu rendesini de ekleyip güzelce karıştırıp aşağı yukarı 20-25 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Evet, güzelce kaynadı. 20-25 dakikanın sonunda içerisine atmış olduğum karanfillerimi çıkartıyorum. Ve ıslatıp güzelce yıkamış olduğum üzümlerimi ilave edip 10-15 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Kuş üzümü ve kayısı çabuk piştiği için öncesinde sarı üzümü kaynatıyorum. 10-15 dakika kaynadıktan sonra kuş üzümü ve kayısımı ilave ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca aşure tarifimin malzeme listesine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Evet, kuş üzümü ve kayısımı da ekledim. Bu şekilde bir 20 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Bu arada ocağımın altını kıstım arkadaşlar ve sürekli karıştırıyorum. Ağzı açık bir şekilde kaynamasına özen gösteriyorum. Ve kaynamış olan aşurenin üzerine klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Renginin daha açık olması için, gerçekten lezzetine lezzet katması için ben her zaman bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sütü aşureye çok yakıştırıyorum. Bu şekilde 2 su bardağı sütümü de koydum. Tekrardan kaynama işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Koyulaştı aşurem. Artık pişmeye yaklaştı. Gözüme koyu geldiği için tekrardan şöyle bir 2 su bardağı su ilavesi yaptım. Karıştırdıktan sonra kuru yemişlerimi ilave edeceğim. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu. İlk defa yapacakların bile gözü kapalı yapabileceği harika bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, pişmiş olan aşuremin üzerine birer su bardağı olacak şekilde kuru yemişlerimi de ilave ettim. Ve 3 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Damak zevkinize göre toz şekerini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bu şekilde 3 su bardağı eklemeyi tercih ettim. Lezzeti, tadı da güzel oldu gerçekten. Tekrardan şöyle güzelce karıştırıyorum. 10-15 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Tam da bu esnada yıkamış olduğum kabuk tarçınımı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp aşuremi kaynamaya bırakıyorum. Ben toplamda aşuremi 3 saat kadar pişirdim arkadaşlar. Tabi ocağınızın durumuna göre, kullanmış olduğunuz bakliyatların tazeliğine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrol bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, bu şekilde aşurem pişti. Servise hazır. 5-10 dakika dinlendirip servise geçeceğim. Evet arkadaşlar, siz aşuremin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Girmiş olan Muharrem ayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. O kıymetli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.